Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tatlı balkabağının yapımını anlatacağım. Orta boy bir balkabağı arkadaşlar. Santim olarak da hemen yüksekliğini size ölçeyim. Bakın şurayı da sayarsak, sapını da sayarsam yaklaşık 11-12 santim. 11-12 santim yükseklikte. Genişliği ise şöyle hesaplayalım genişliğini de. Genişliği ise 18 santim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Tam 18 santim. Orta boy bir kabak arkadaşlar. Şöyle avuçlarımdan da anlayabilirsiniz. Bakın elimi de şöyle işaret. Tam bir el kadar. Orta boy süs olarak kullanabileceğiniz, hatta içerisine taş koyup bunu kapı önü ağırlığı olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu dekoratif amaçlı çekimlerimde vesaire kullanıyorum. Şimdi bunu Anneler Günü hediyesi için öğretmenimize yapacağım. İpimiz Kartopu'nun Yumurcak serisi kadife ipi. Şöyle göstereyim. Benim kadife iplerim hep ince kadife ip arkadaşlar. Kalın kadife ip değil. Yani normal kadife ip. O jumbolar falan oluyor ya. Öyle değil. Daha ince bir kadife ip. Ve ben sıkı ören biriyim. Dolayısıyla bazen mesela kadife kalp yapmıştım. Orada yorumlar olmuştu. Benim kalbim normal anahtarlık boyutuyken ya biz ördük büyük oldu diyenler olmuş. Bu tamamen benim elimin sıkı olması, tığımı küçük kullanmam vesaire. Siz bu şekilde eğer büyük elde etmek istiyorsanız bunları videoda anlatacağım zaten. Şimdi arkadaşlar kadife ipimize yine her videomda anlattığım gibi size kestirme bir yöntemle anlatacağım. Öyle söyleyeyim. Normalde amigurumi başlarken her balkabağı olsun, oyuncak olsun, bebek olsun, tavşan olsun sihirli halka ile başlanır. Biz ise sihirli halka ile başlamıyoruz kadife ipte. Kolay bir yöntemi var. Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi size şu tığımı da göstereyim. Bakın 4,5 milim tulipin tığını kullanacağım. Şimdi arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi en baştaki çektiğim zincirime batıyorum. Ve üzerine bir tane ip alıp bu ilmeğimin içinden geçiriyorum ve ilmek kaydırmış oluyorum. Şimdi içerisine 6 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu arada şunu da belirteyim. Eğer daha büyük boyutlu bir şeyler örmek isterseniz tığ numaranızı büyütmeniz ve ipinizi de kalın seçmeniz gerekir. Yani birisinden biri, ya ipinizi kalın seçin, ya tığınızı büyütün, ya da balkamağımızın sayısını arttırarak yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 6 sık iğne yaptık. Arttıracağız. Her ilmeğimizi arttıracağız. Bakın şu tombiklikler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde şu tombik olan yerlerden sayabilirsiniz ilmeklerinizi. Şimdi biz hemen ilk ilmeğimize batıyoruz. Kadife ipte biraz batması çıkması zor. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batacağım arkadaşlar. 2. Devam ediyoruz. 3. Yine aynı ilmeğin içerisine battım. 4 arkadaşlar. Bir yanına geçtim. 5. Aynı ilmeğin içerisine 6. Bir yana geçtim. 7. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8. Bir yana geçtim. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10. Bir yana geçtim. 11. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 12. Yani 6 tane sık iğnemin içerisine her birine çift batarak 12 tane sık iğne elde ettim. Şimdi hemen bir ilmek belirleyici yerleştireceğiz. Evet, bir parça ip buldum. Siz daha kısa bir ip bulabilirsiniz.
Şimdi arkadaşlar birinci sıramızı yaptık. İkinci sıramızı yaptık. Şimdi üçüncü sıramızda ise bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Yani bir tane tek batıyoruz. Yanındakine bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir tane arttırıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir tane arttırıyorum. 6 kere tekrarlayın. Sıramızın sonunda buluşalım. Evet. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Bir üste çıkıyoruz. Şimdi ise 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 2 tane tek battım. Bir tane arttırıyorum. Bu birinci. 6 kere sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 1 2 hemen yanındakine arttırma. Bu ikinci oldu arkadaşlar. Bir tane daha birlikte yapalım. Bir tek battım. İkinciyi bir tane battım. Üçüncüyü arttırıyorum. Ve üçüncüyü de tamamlamış olduk. Geriye kaldı 3 tane daha. Hadi yapın, birlikte buluşalım. Evet, 2 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. İlmek belirleyicimizi hemen bir üste taşıyıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve bir tane aynı ilmeğin içerisine arttırıyorum. Anne telefonu Bu şekilde 3 sık iğne bir arttırmamızı da ilmek belirleyicimizin yanına gelene kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet, 3 sık iğne bir arttırmamı yaptım. Yine bir ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 4 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve bir arttırma. Yine bunu ilmek belirleyicime gelene kadar tamamlayalım. Evet, 4 sık iğne bir arttırmamı yaptım. İlmek belirleyicimi yine bir üste taşıdım. Şimdi 5 sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde gidecek. 1 2 3 4 5 yaptım ve bir tane arttırdım. Yine 6 kere tekrarlayıp ilmek belirleyicimin yanına geldiğimde bitireceğim. Şimdi arkadaşlar 5 sık iğne bir arttırmadayız. Biz bunu 10 sık iğne bir arttırma olana kadar yapmaya devam edeceğiz. Bunların hepsini tek tek göstermeyeceğim. Bu şekilde her sırada 5 sık iğne bir arttırma bitti ya, 6 sık iğne bir arttırma, diğer sırada 7 sık iğne bir arttırma, diğer sırada 8 sık iğne bir arttırma, en son 10 sık iğne bir arttırma yapıp gelelim. Bence o zaman buluşalım. Buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi en son 10x bir artırmamı da yaptım ve sayalım. Şöyle görebileceğiniz bir şekilde saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra yaptık tam olarak arkadaşlar. Eğer siz bundan daha büyük bir şöyle tabanını da koyayım, bakın tam tabanıyla eşdeğer oldu. Siz daha büyük bir bal kabağı yapmak istiyorsanız eğer 10x 10 sık iğne bir arttırmada kaldık ya biz. Siz bunu 15 sık iğne bir arttırmaya kadar da gidebilirsiniz. Dediğim gibi tığınızı büyütürsünüz, ipinizi daha kalın yaparsınız ya da sayısını atıyorum 20 sık iğne bir arttırmaya kadar da büyüterek kocaman bir bal kabağı elde edebilirsiniz. Ben orta boy tercih ediyorum. Hediyelik, kapı önü ağırlığı olarak da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi üzerine poşetin içine taşları koyacaksınız. Kenarları elyaf olacak. Ortasına da taşı oturtacaksınız. Kapatacaksınız. Alın size kapı önü, dekoratif bir kapı önü ağırlığı. Şimdi arkadaşlar, ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Siz hep taşımışsınızdır. Ben orada bırakmıştım. Şimdi artık düz örüyoruz arkadaşlar. 10 sıra düz öreceğiz. Bakın her ilmeğe bu şekilde tek batarak. Dolanı 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 dolanacağız. Aklıma şarkı geldi. Dolanı dolanı dolaşıyorum. Mecnun gibi meyhane. Levent Yüksel'di sanırım, değil mi? Şimdi
Arkadaşlar, yine bunu da uzun uzun göstermeyeyim size. Bakın, ilmek belirleyicinizi burada bırakın. Bunu kımıldatmayın. Bu şekilde 10 kere dolanacaksınız. Burayı 1 kabul edeceğiz. 2, 3, 4, 5 sayacağız. 10 sıra olduğunda buluşalım arkadaşlar. Dediğim gibi ilmek belirleyicini yerinden oynatmayın. Dilerseniz, aklınızda tutabiliyorsanız 1, 2, 3 aklınızda tutarak ilmek belirleyicinizi de ilerleterek de yapabilirsiniz. Ama ben böyle daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bunu buradan kımıldatmazsanız üzerine sayarız 10 tane diye. Dümdüz örelim 10 sıra ve buluşalım. Evet arkadaşlar, 10 sıra düz ördük. Bakın, ilmek belirleyicimden itibaren saydık. 2, 4, 6, 8. Sizinki 10. Ben 9'da bıraktım çünkü ipimi başka bir projede daha kullanmak istiyorum. Yetsin istiyorum. O yüzden ben yarıda bıraktım. Yani yarıda derken 9. sırada bıraktım. Siz tam olarak 10 yapın arkadaşlar. Ben bunu 10 sıra yaptım. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10. Yani 12. sıramızda kalmıştık. Üzerine 10 daha ekledik. 22. sıramızdayız şimdi arkadaşlar. Bakın, çizgimiz de bu şekilde belli. İlmek belirleyicimi hemen bir üste taşıdım. Şimdi ise azaltmalara geçiyoruz. 10 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 9, 10. 10 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane azaltıyorum. Kaba yöntemle azaltalım arkadaşlar. Bir tane aldım. Bir yanındakinden de bir tane aldım. 3 tane halkam oldu. Üçünü bir anda çektim. Bu şekilde 6 kere tekrarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 10 sık iğne bir azaltmayı 6 kere tekrarlayın. Sıra sonuna gelelim, buluşalım. Evet, 10 tane yaptım. Bir tane azaltıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Şimdi yine aynı şekilde 9 tane sık iğne tek batacağım. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve arkadaşlar bir tane aldım. Bir yandakinden bir halka daha aldım. Üçünü bir anda çıktım ve azalttım. Şimdi 9 sık iğne bir azaltmayı yine ilmek belirleyicimin yanına gelene kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet, 9 sık iğne bir azaltmamı yaptım. Yine ilmek belirleyicimi hemen bir üste taşıdım. Şimdi ise yine aynı mantıkla 8 sık iğne bir azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 8 tane batıyorum. 2, 3, 8 sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltıyorum. Şimdi arttırmadaki mantıkla aynı azaltıyoruz arkadaşlar. 8 sık iğne bir azalttım. Bir tane. Şimdi 5 tane daha. Yani hepsini 6 kere tekrarlayarak ilerliyoruz. Şimdi siz 7 sık iğne bir azalt 6 kere tekrarlayacaksınız. 6 sık iğne bir azalt 6 kere tekrarlayıp dolanacaksınız. 5 sık iğne bir azalt 6 kere tekrarlayıp dolanacaksınız. En son bir sık iğne bir azaltta buluşalım arkadaşlar. Bunu uzun uzun çekmeye gerek yok. Aynı şeyleri tekrarlıyoruz çünkü. Şimdi 8 sık iğne bir azaltımı yapacağım. 6 kere tekrarlayıp bir sonraki sırada 7 sık iğne bir azaltmamı yapacağım. 6 kere tekrarlayacağım. Bir sık iğne bir azaltmada buluşalım. Şimdi ben 3 sık iğne bir azaltmaya geçtim arkadaşlar. Bir yandan da elyafımızı dolduralım. Kabağımıza elyafı çok koymayacağız arkadaşlar. Çünkü o 8 tane dilimi yapacağız ya. O dilimler rahat oluşsun diye çok doldurmayacağız. Bakın, şöyle kenarlara şuradan elimi şöyle açarak yapıyorum. Soktum elimi böyle kenarlara. Ortası boş kalabilir. Çünkü ortasına ipten böyle yapacağız. Böyle sıkıştığında şuralar şekil alabilsin diye içine elyafı oyuncaklarda olduğu gibi çok doldurmayacağım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar, 1x bir azaltmamı da yaptım. Kaldı burada 12 tane sık iğnem. Bunu da 6 tane azaltmayla kapatacağız. Kapatmadan önce tekrar elyafımızı şu şekilde elinizle kenarlara doğru itmeniz gerekiyor ki bu baklava dilimleri, pardon, şu kabak dilimleri güzel oluşsun.
ortanın şöyle boş olduğundan, şöyle göstereyim size. Şöyle buranın bak içe battığından, parmakların birleşiyor. Boş olduğundan ve kenarlarının dolduğundan emin olun sadece. Ne kadar elyaf kullandın derseniz, bakın şu kutunun hacmi kadar kullandım. Ben kiloluk aldığım için elyafları, ne kadar aslında hassas terazi almam lazım sizlere bunu tam anlatabilmek için. Tahmini olarak söylüyorum, yaklaşık 200 gram var ya da yok. 100-200 gram anca kullandım elyaf, öyle söyleyeyim size. Şimdi son olarak son azaltmamızı yapalım. Ve kapatacağız artık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. azaltmamı yaptım. Şuraya bir tane batıyorum. Üzerine aldım. 2 tane halkam oldu ya, bu ilmeğimi bu ilmeğimden geçirdim. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde kestim ve çıkardım. Şimdi ise geldik dikmeye. Şimdi arkadaşlar, bakın krem rengi bir ip aldım. Bunu kötü ipten kullanabilirsiniz. Amigurumi için aldığınız güzel ipleri kullanmayın. Evde olan beyaz ya da krem rengi bir ip. Zaten bakın elyafın arasından görünmeyecek bu ip. Renkli bile kullansanız görünmeyebilir, öyle söyleyeyim size. Bir adet pense aldım. Bir adet çuvaldız aldım. Çünkü bunu çıkarması zor olacak buradan geçirmesi. İpimizi teyleyelim. İpimi iğneme geçirdim arkadaşlar. Şimdi burada bıraktığım son ipimi biraz şöyle burayı kapatmak için kullanacağım. Bakın karşıdan geçirdim. Burayı iyice deliği kapatmış olduk. Hoş, kapatmasanız da o zaten görünmeyecek. Şimdi bu ipin tam dibinden bunu iyice buraya sabitleyeceğim, bağlayacağım. İyice sıkın arkadaşlar. İyice düğümleyin. Tam dipten olsun ki ipimizi geçirirken bizi zorlamasın. Bunu da şuradan içeriden görünmemesi için çekeceğim. Evet. Şimdi hazır. Bunu da yine bir iki kere şuradan geçireceğim ki daha sağlam olsun. Karşılıklı bakın o yuvarlağımın etrafını geçtim. Anne, Bebeğim. şey diyeceğim. De annem. Cep telefonu Heh. 1913'te çıkmış. Peki kendiler 1912'de ne yapıyordu? Evet, ipimi buraya sabitledim iyice. Tam orta noktasını bulup, buranın da orta noktasını bulup geçiriyorum arkadaşlar. Anne. Alayım bebeğim, alayım. Evet, geçirdik. Şimdi arkadaşlar 8 tane dilim yapacağız. 1 böyle, 2 böyle, 3, 4. 4 tane çizgi yapacağız. Hadi yapalım birlikte. İpimi geçirdim ya. İyice sıkıyorum. Bakın, iyice gerdirin. Şimdi bunu buradan bir orta nokta belirleyip kendime aldım. Pardon. Kabak büyük olduğu için aynı orta noktamdan geçiriyorum. İyice sıkacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir dilim oluşması için iyice sıktım. Mümkün olduğunca sıkın.
Şimdi bunu hemen karşıdan bir tane daha yapacağım. Eşit olmasına özen gösterin. Hemen karşısına geldim. Yine orta noktayı buldum. Burayı da bir elimle bırakmıyorum ki gerginlik gitmesin diye. Yine aynı orta noktadan çıktım. Bakın burayı gerdirmeyi diğer elimle bırakmıyorum. Evet. Şimdi yine sıkıyoruz. Olabildiğince. Evet. Şimdi karşılıklı. Bir bu tarafa bir bu tarafa arkadaşlar. Yine çizgilerimizin burayı sıka sıka arkadaşlar gerdire gerdire çizgilerimize dikkat ederek bu iki tombulluğun iki yanağın eşit olduğunu görerek gözümüzle tekrar ortadan bir çıkış yapıyorum. Ve yine iyice mümkün olduğunca sıkıyorum. Şimdi karşısına, hemen karşısına yine iki lobumun da eşit olduğunu göz kararı belirledim. Geçiyorum. Evet. Geldim yine orta noktama batırdım. Bu ipimi bakın gerdirmeyi bir diğer elimle bırakmıyorum. Bırakırsam olmaz. Orta noktamı buldum. Evet, tekrar iyice sıkmaya, gerdirmeye devam ediyorum. Şimdi bakın şuradan son dilimlerimizi yapalım. Evet, son dilimimdeyim. Yine gerdire gerdire. Özür diliyorum. Şurayı hep unutuyorum. Ah. Evet, bakın. Eşit bir şekilde iyice sıkıyorum. Şimdi bu ipimi buralardan geçirerek sıkıştıracağım iyice. Şimdi bakın. İpimi ikiye ayırdım. Benimki 3'e ayrıldı. Sizinki 2'ye ayrılır. İyice sıktınız ya. Bir tanesini iğnemi tekrar geçirdim. Bu bir ikiye ayırdığım ipimi ayırdım. Tekrar ortadan battım. Tekrar çıktım. Gerdirdim. Benim ipim az kaldığı için çıkıyor. Kusura bakmayın. Tekrar iğnemi teyelleyeceğim. İğnemi tekrar teyelledim. Evet. Bakın bu ipimi burada bırakmıştım. Bu ipimi de getirdim. Sıkıca bağlıyorum. Ay. Benim ipim ince olduğu için koptu arkadaşlar. Siz daha kalın bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi diğerinde yapacağım bu işlemi. Evet, katlarına ayırdığım ipimi bu şekilde bağlıyorum en dipten. Dilerseniz dikerken hani bu ilk beyaz ipimizi bağladığımızda burada bir pay bırakıp bunu elinizde sabitleyip sonradan onunla da bağlayabilirsiniz. Tamamen güçlendirmek kendi elinizde ama yani çok sıkı, bu bozulmaz, çıkmaz, korkmayın, bir şey olmaz. Evet, güzelce yaptıktan sonra şimdi gizleyelim. Aralardan, derelerden onu şuradan bir yerden ipimi saklayacağım. Bir tane de şuradan alayım. Tamam. İşte bal kabağımız hazır. Şimdi sapını yapalım arkadaşlar. Sapı için de arkadaşlar yine kartopu yumurcağın kahverengi ipini aldım. Bu taba diye geçiyor daha doğrusu. Yine aynı şekilde 3 tane zincirimi çekiyorum.
İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz sapında. Yeşil yapıyorlar. Yeşil de çok güzel. Sarı da çok güzel durur. Gri özellikle. Beyaza yakışıyor her renk. Şimdi 3 zincirimi çektim. Yine aynı bal kabağını yapar gibi buraya batıyorum. En başına battım. İlmeğimi kaydırdım. 6 tane sihirli halkamızı yapalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ise dümdüz 6 sık iğnemizi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Döne döne dümdüz 6 sık iğnemizin üzerine artırma eksiltme yapmadan bir sap yapacağız. Evet. Bu şekilde dümdüz örelim. İstediğiniz uzunlukta bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben tam 8 sıra yaptım. Şimdi o 6 sık iğnemin her birine çift batacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.'yi ise şu şekilde ilmeğimi kaydırıp ipimi kesip bitireceğim ve bunu kahverengi bir iple dikeceğiz. Siz dediğim gibi dilerseniz ben 8 sıra yapıp son sırayı çift battım. Kendi kabağınızın ne kadar boyutlu olmasını istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şu şekilde buraya dikeceğiz ve yanına ben tarçın koydum, buğday koydum. Buna lavanta koymayı düşünüyorum mesela. İçerisine de lavanta koyabilirsiniz arkadaşlar, güzel kokması için. Çeşitli kokulu bitkilerden yararlanabilirsiniz. Şimdi bunu da buraya dikeceğiz kahverengi ipimizle. Evet arkadaşlar, ben bal kabaklarımı bitirdim. Süslemelerimi yaptım. Bakın bu şekilde. Bu daha önce ördüğüm bal kabağı. Bu da şimdi ördüğümüz bal kabağı. Dilerseniz dediğim gibi eğer mesela daha tombul olsun istiyorsanız, bizimki daha ince dekoratif bir ürün oldu. Daha dolgun şişko olsun isterseniz, hani 10 sıra yapmıştık ya, 10 sıra düz ördüğümüzü, onu mesela 15 sıra yapın, 20 sıra yapın, yüksekliği artar arkadaşlar. En olarak artmaz, yüksekliğini arttırırsınız. Yüksek olsun istiyorsanız düz örmeyi arttırın, ama geniş olsun, daha büyük olsun istiyorsanız 10 sık iğne bir arttırma yapmıştık ya, onu 15 sık iğne bir arttırma yapın, ya da daha büyük istiyorsanız 20 sık iğne bir arttırma yapın. Yüksek olsun istiyorsanız da dediğim gibi düz 10 sıra düz ördüğümüzü 20 sıra düz örün. Atıyorum işte 15 sıra düz örün. Bakın bu bal kabağımdan bir yumaktan bana bu kadar daha kaldı. Bundan bir tane daha çıkmaz ama küçük boyu çıkar. Daha küçük bir bal kabağı ben bununla yapabilirim, ya da anahtarlıklar yapabilirim birkaç tane. Bir tane kadife ipten bakın orta boy bu şekilde kabaklar çıkarabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı, bana destek olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmanız benim için önemli. Yeni videolar çekebilmem için desteğe ihtiyacım var. Abone olur, beğenirseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bir sürçülisan ettiysem de affola. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere başka videolarımda.